Şimdi çok hoş bir şey var. Yani hakikaten edebiyatı da içinde dedi ya, Ya. Şemsettin Yeşil Efendi edebiyatına da sahip olacaksın. Sadece tekniğin falan müziğin öyle değil bu iş. Musikide hepsi içeriliyor. Şimdi e, sazın teline vurmaya sebep olan tabii ki irademiz ama irademizi ona uygun hale getirebilmek için kullandığımız araca pena diyorlar Batılılar. Pena bilmiyorum ne anlama geldiğini. Pena bana bir şey söylemiyor. Bu kültürde bir şey söylüyor. Ama mızrap söylüyor. Mızrap. Mızrap tele vurduğu zaman tel titreşince darp. Mızrabın tele vurmasına darp. Evet. Kendisine mıdrap, darp, çıkan sese ıstırap denir. O nedenle sohbet ediyor. Saz da sohbet ediyor. Ya. Yani darp, bir darp edecek kelam mı icap eder değil mi? Kelam yara açıyordu hani. Derde düşürüyordu. Eğer kelam derde düşürüyorsa darp edildik demektir. Darp etmek yani şeye yani para darphane diyoruz. Paraya basmak işte darp et. Oradan derde düştün mü ıstırabın çıkar ve bu ıstırap artık dertlidir. Dertli dedi ya biraz önce dertli. O dertlinin kelamı dert ve aşk. Bunlar karşılıklı gelirler. Birisi söyletir, biri dinletir. Diyalektik. Diyalektik. Biri söyletir, biri dinletir. Erbabı bilir. Sohbet erbabı. Eyleyen de mıtrıp. Evet. Mıtrıp. Ona da mıtrıp Mızrap, deniyor. Darp. Oh. Görüyor musunuz? Şimdi bu bir edebiyat. Dolayısıyla bu birbirinden türetilmiş. Şimdi bunun yerine filan kelimeyi koyalım, bunu koyalım, bunu olmaz. Kendi edebiyatında onun icra edilmesi, kendi ürünleriyle birlikte bir şey var, bir manzume var orada. Yekün. Evet, Yani. aynen, yekün. Allah eyvallah. Ne diyelim, ne diyelim. Hazır yiyoruz. Yapmıyorlar, eylemişler. Efendim her defasında kahvaltı yapmıyor musun? Değil mi? Ama aynı zeytin. Dün de bunları yemiştik, şimdi hayır, tekrar acıktık. Tekrar. Her günkü tat farklı. Aman bu alemde hep acıkalım. Aç bıraksın. Allah eyvallah. Hem doyalım hem acıkalım. Eyvallah. Maşallah. Dost. Burada bir Hint irfanı. Ha evet şimdi Allah Allah. şimdi haklısın. Ne oldu mola mı verdik filan böyle gevşedik filan. Ama şimdi tadında bu biraz hal yapıyor. Efendim. Nereden nereye Bu geldi? ıstırap bizde hal dediğimiz bir şey. Hal olmazsa mahal olmaz. Mahal olmayan yere inzal olmaz. Heh. İnzal Cenab-ı Hak'tan inzal mekana olmaz. Çünkü kendisi la mekan ve la zamandır. La mekan ve la zamandan gelecek olan yağmur damlaları yani tenezzelel melaiketi ve ruh dediğimiz manevi akışlar mahalle gelir, hale gelir. O hale gelen alır. Bu şuna benzer. Şu anda burada bütün televizyon, radyo yayınları var. Eyvallah. Ama biz frekansımızı ona ayarlamazsak onları duymayız. Onlar hep var ama. Mevcut. Buradalar. Ama inkar da edebiliriz. Deriz ki ne? Hadi canım. Burada. Görmüyorum, duymuyorum. Nerede varmış kardeşim? Hemen bir getir diyoruz radyoyu veya televizyonu. Anteni Aç, koyuyor. ayarla. O bak bu kanalda şu varmış. Bu kadar çok şey varmış da ben bunları niye duymuyordum? Demek ki o deney düzeneğine gereksinim var ki o bize gelsin. İnsan da kendi nefs meratibinde tertip düzenini değiştirir. İlahi hakikatlere yükselirse her geldiği nefs mertebesinde ilham-ı Rabbani o mertebeye iniyor. Sana inmiyor. Senin ustalığın gibi. O mertebeye iniyor. Mertebeye çıktın mı bakıyorsun ki orada o nimetler varmış. Evet. İşte cennet-i naima dedikleri bu cennet yani gizli olan. Cin, can, canan, ecinli, Cenin. cenin, cenne hepsi örtü demek. Örtülü yani. Örtülü ne demek? Zahirde görmezsin işte. Nasıl zahirde bu şeyleri, dalgaları görmüyoruz. Onu frekansına uygun bir hale geldiğin zaman sen ona arif olacaksın. Ondan sonra da başkasına anlatmaya kalkarsan hadi canım der inkar edecek onlar. Sen de diyecek ki ya sen kendini ayarla işte radyo gibi. Şu frekansa ki
Onlar burada. Vallahi burada. Yani şu anda buradalar. Sen bunu algılaman için sen kendini değiştirmen lazım kardeşim. Evet. Hadi canım sen başka birisi mi oldun yani biz buradayız. Niye ben alamıyorum? Fizik dünyada da alamıyorsun. O dalgaya ayarlı o cihaza ihtiyacın var. Aynen şey de böyledir. Maneviyat böyle bir şey. Aynen. Evet. Madde mana at başı dedikleri. Aynen öyle. Şimdi mesela cinden, candan, cennet falan, ceninden falan söylüyor. Böyle varlıklar mı var falan gibi oluyor. Şimdi gene dediğim gibi edebiyatı var, bir kültürü var bu işin. Kendi dili var. Orada da işte cennet dediğimiz zaman, cennette ne vardı? Cennette 4 ırmak var. Efendim o ırmaklar altından akan ırmaklarmış hatta. Altına. Yani bu ne ya, bu yeraltı suları mı? Ne diyor bu filan? Değil mi? Zahirde bunu anlamak biraz zor bu iş. Ama arif olan bilir ki annenin döllenme yatağına, döl yatağına rahim denir. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasının rahim sıfatı. Rahim kişiye özel, bireye özel. Rahman umuma açık, aşikar. Annenin döl yatağına Rahman demiyor. Eyvallah. Rahim çünkü oradaki doğacak olan çocuğa özel bir rahmet var demektir o. Peki 4 tane şey varmış hani ırmak mırma o ne oluyor? Tabii. Ne diyor? Şarap ırmağı var. Kan. Eyvallah. Kırmızı kan. Kırmızı. Efendim su ırmağı var bildiğimiz su. Bal ırmağı var. Glukoz. Evet. Ondan sonra bir de süt ırmağı var. O da beyaz kan. Savunma sistemi. Şimdi 4 ırmak var mı? Var. Rahim var mı orada? Rahim. Mevcut. Rahmet, işte rahmet ediliyor o bireye. Cenab-ı Hak bütün lütuflarını ona veriyor. O orada yatıyor. Şeyin içinde, ceninin içinde. Cenin rahimde, cennet içindedir. Dünyaya indirildi, doğum demek. Bak hepimiz cennetten inmişiz meğerse. Bir zamanlar Adem diye birisi varmış. O cennetten inmiş, onun hatırası var. Sonra biz onlardan hayır, her birimiz cennetten yeryüzüne iniyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre indiriliyoruz, yani inzal oluyoruz. Tevrat-ı Şerif'e göre ref ediliyoruz. Affedersiniz, ref edilmiyoruz, özür dilerim, bu yanlış oldu. Def ediliyoruz. Şimdi Allah Allah. Yani birisinde diyor ki Tevrat-ı Şerif, o da Allah'ın kelamı. Aynı Allah, aynı. Orada diyor ki cennetten kovuldular. Adem, Havva cennetten kovuldular. Kur'an-ı Kerim diyor ki dünyaya indirildiler. Allah Allah. Nuzul var. Hani aynı Rab söylemişti. Bir de böyle itirazlar vardır. Çünkü bu sembolizmayı bilmeyen, bu vahiy denen anlatım dilini bilmeyen insanlar haklı olarak tabii bilmediği bir şey. Ama biraz terbiyeli olacaksın. Yani burada ne mana var diye araştıracağına birbirine uymuyor. Demek ki bunlar ha filan kötü kitaplar. Şimdi bunlar korkunç hikayeler. Ama ehli dil bunları aldırmaz. Yani Güler geçer. dava edilmez onlar. Çünkü cahil dava edilmez. Şimdi bakıyor Arif ve soruyor Kamil'e. Diyor ki efendim ne ola ki? Nasıl yani? Hakikaten burada diyor kovuldu diyor, burada indirildi diyor. Ne anlamalıyız bundan? Hangisi doğru? Bir de İkisi de doğru diyor Kamil Arif'e. Çünkü bebek değil tabii, bebek doğma aşamasına, vakti merhuna geldiği zaman, yani 9 ay ya da 7 aylık ikisine de olabilir. Doğma vaktine diyoruz. Ona vakti merhun denir. Doğma vaktine geldiği zaman annede, eğer doğmazsa anne ölür. Anneye der ki ebe, ıkın der. Ikın, at onu dışarı. Kov onu cennetten. Demek ki Tora anneden bakarak anlattı. Ikın, onu at, kurtul. Cennetinden at onu. Orada bekleyen baba bekliyor. Cennetten anneye göre kovulan, babaya göre indirilen. O rahmeti, Rahman o bebeği. penceresinden. Evet. O da diyor ki babaya soruyorsun
Bu doğum ne? Yani bu ne oluyor burada? O diyor ki Allah cennetinden yeryüzüne, dünyaya bir rahmet indiriyor. Anneye soruyorsun. Ne oluyor? Ya o kadar şey ki acı, ağrı içindeyim ki bunu atmazsam ben bu ağrıdan öleceğim. İçimde kalsa ne olacağını da bilmiyorum. Ebe de diyor ki ben biliyorum. O bilim insanı. Tabii. Sen ne biliyorsun? İçinde kalırsa ölecek diyor. Çünkü Çürüyecek ve ölecek. Çünkü çok gördü ölenini o. Evet. Biliyor. Anladın mı? Ya Bakın manaya. Allah Allah. madde mana dediğimiz aynen geldi. Buyurun. Apaçık dediği bu işte değil mi? Cennet ceninin durduğu yermiş yani demek. Ve rahmet orada bireyselmiş. Onun için rahim denirmiş. Anne yanından atılması lazım. Kovulması lazım cennetinden. Baba yanında ona o emaneti inzal olan, indirilen, cennette indirilen o emaneti alıp koruması lazım. Allah'a O zaman şimdi burada hemen ben insanların aklına gelecek olan bir soruyu sormak istiyorum. O zaman peki diyecekler ki insanlar tabii, o zaman öldükten sonra cennet yok mu? Metin abi sen şimdi böyle anlatıyorsun o ne güzel. ama. Harika. Ama cennet 8 cennet demiştik Sen ya. bilirsin cevaplayıp. Estağfurullah. Yani. 8 cennetten zaten söz ettik. Şimdi bak burada evvel ahir zahir batın ama meratib-i ilahi nefs meratiplerinde de hazretlerde de tezahür ve tecelli ediyor. Bu bakımdan sembolik. Ne demek? Her mertebede bu söylediği şey var ama her mertebede farklı bir şeyle formla ortaya çıktığı için tek bir şeye, bir birim gibi tek bir şeye indirgeyemiyoruz. Bilim indirgemecidir. Kavramsaldır, apaçık neden sonuca bakar. Ama burada her mertebede farklı bir tezahür, tecelli var. Ne demek bu? Anlamadık ya. Şunu en az ikisinden söylesen. Yani zahir batından söylesen olmaz. Ben söyleyeyim. Biraz evvel manada söyledik ama yani mana söyledik ama manayı maddede gösterdik. Eyvallah. Yani dedik gibi annenin bedeninde oluyor bir şey. Bunu anlattık. Ve dünya yani bildiğimiz, algıladığımız bilimsel bir doğum hadisesi anlattık ama onun şeylerini, manalarını ariflerin, vahye dayalı ariflerin, ilahi kelamla onların üzerine düşürülmüş olan renkleri de söylemiş olduk. Evet. Peki, bu şimdi dünyaya geliş. Cennetten indik. Peki cennete dönüş yok mu? İşte mitolojide de vardır bu bilirsiniz. Mitolojide bir şey vardır, kaynak mitolojiler vardır, merkez mitolojik şeyler vardır. Arkelere dayalı tezahürler anlatılır. Bir de geri dönüş miti vardır. Geri dönüş miti. Şimdi Tora'ya baktığımız zaman, Tevrat-ı Şerif'e baktığımız zaman Tora töre demektir bir malum. İlahi töre yalnız bu. Ve herhangi bir kavmi töresi değil, ilahi töre. Bu ilahi törede der ki işte cennetten onlar kovuldular. Ve kadın ağrıyla doğuracak. Erkek de Adem de zahmetle emeğinin nimetini yiyecek. Zahmetle dünyada zahmet çekecek. Emek zahmet ister. Ama şimdi bunu eyvah bu zahmete sebep oldu. İşte vay canına bu Adem de bizi bu zahmeti onun yüzünden çekiyormuşuz diye filan söylerler. Arif de der ki zahmetsiz rahmet olmaz. Çalışıyorsun saza. Elin kanıyor. İşi nasır o haline geliyor. Gece gündüz yapıyorsun, o melodiyi çıkartıyorsun, bunu beceremiyorsun, oradan oraya geçemiyorsun, usta sana şeyde kızıyor, sen ağlıyorsun filan falan falan. Ama nimeti naima, Rabbin hangi nimetlerini inkar edersin aşamasına geldiğinde zevkle hem kendin zevk alıp hem çevrene ikram ediyorsun. O zaman da diyorlar ki ya sen bu kadar zahmet çekmiştin. Ah o unutuldu gitti. Nimetlerini yiyorum ben. O meyve verdi artık o ağaç. Bunun gibi. Dolayısıyla şimdi o emeğiyle çalışacak ve tekrar cennete girecek. Yani geri dönüş miti. Cennetten çıktık, cennete gireceğiz.